Esenlikler sevgili dergi takipçilerimiz. Bugünkü konuğumuz Zeynep Büşra Sungur. Kendisi bir Ön Türk tarihi araştırmacısı ve Ön Türk Akademisi'nin de çok değerli bir üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Halen de Yeditepe Üniversitesi'nde kültürel antropoloji alanında doktorasını yapıyor. Şimdi birazdan kendisiyle avarlar hakkında söyleşimize başlayacağız. Kendisi de zaten bir avar kızı. Hoş geldiniz Büşra Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Burada olmaktan da çok mutluyum. Gerçekten daha önceden de bir online konferans yapmıştık. Şimdi de bir söyleşimiz olacak. Gerçekten yani ben de bunun için mutlu ve kıvançlıyım. Biz de çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman hemen ilk soruma geçiyorum. Tamam. Ön Türk boylarından biri olan avarlar kimdir? Avarları kim, nerede ve ne zaman kurmuştur? Evet. Aslında bu hakkında bayağı bilgiler yazılmış olan, hani araştırmalar, bilgiler yazılmış olan bir konu. Ben de kendi bakış açımdan ve yani kendi yaptığım araştırmalara göre ve kendi bakış açımda işte yorumlarımı da birazcık katarak hani bahsetmek istiyorum. Yani bu konuların içine doğduğum için biraz daha farklı yaklaşabiliyorum yaptığım çıkarımlara ve yorumlara. Yani bildiğiniz gibi bu Türk boylarından bir tanesi avarlar. Yani bugünkü aslında iki açıdan da bakmamız gerekiyor. Bir Dağıstan avarlarına, bugünkü avarlara, Rusya'da yaşayan avarlara. Bir de eski tarihteki yani avar kanununa bakmak ve bunları sonunda aslında birleştirmek de gerekiyor. Ben sizin sorunuza istinaden öncelikle avar kanunlarının tarihinden biraz çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bütün Türk boyları gibi, hemen hemen bütün Türk boyları gibi Hunlardan geliyor avarlar. Onlar büyük İç Asya'daki bugünkü Moğolistan bölgesindeki ve daha da tabii yayılmış etrafa yayılmış durumda olan o büyük Hun devletinin yıkılmasından sonra batıya doğru ilerleyen bir boyun yerleşmesiyle bugünkü Afganistan ve Batı Türkistan diyeceğimiz bölgeye yerleşmesiyle aslında atılıyor bunun tohumları. Ve ardından bunlar Akunlar olarak geçiyor. Bunların aslında asıl ismi Varhun olarak, yani onları oluşturan en büyük boyun ismi Varhun olarak geçiyor. Ve Akunların Akunlar devletini kuruyorlar. İçlerindeki diğer Hun boylarıyla beraber. Ve bunların ardından bir enteresan bir durum daha var. Eftaritler geliyor. Ve Eftarit dediğimiz boylar aslında birçok tarihçi. Yani bunların içinde Mir Fatih Zakiyev de var. Ve başka işte önemli tarihçiler de var. Bunların aynı olduğunu söylüyor aslında Akunlarla Eftaritlerin. Fakat biraz bir farklılık var aralarında. Şöyle ki Akunlar Hun olarak, direkt Hun olarak geçerken bu Eftaritler ise eski Kuşanlar ve Kuşan İmparatorluğu'nun ve ondan önceki Yüeçilerin devamı olarak geçiyor. Yani Toharistan dedikleri işte o bölge var. Ne derler, ismi tam gelmedi, o bugünkü Tacikistan bölgesi olarak geçiyor sanırım. Oradan gelen ve oraya yerleşmiş olan ve oradan gelen diğer eski ön Türk boylarının devamı olarak geçiyor Efteritler aslında. Bunlar geliyorlar daha sonra o bölgeye ve burada iki toplum karışıyor. Yani aslında Akunlar dediğimiz, genel ismiyle Akunlar dediğimiz o kavim Efteritler ve Akunlardan. Akunların içinde de bu arada Kidarit ve Kionitler var. Onlar da aslında Hun boyları olarak geçiyor. Yani ikisi Akunlar, Kızıl Hunlar denilen Kidarit ve Kionitlerle aynı soydan. Ama bunlara daha sonradan Efteritler, bahsettiğim gibi Kuşan ve Yüeçilerin soyundan gelen Efteritler de katılıyor. Ve orada çok büyük bir imparatorluk kuruyorlar. Kuzey Hindistan ve Batı Türkistan dediğimiz Horasan bölgesinde. Evet, Horasan demin düşünmeye çalıştığımız. Tacikistan bölgesine yakın olan Kuzeydoğu İran bölgesindeki Horasan bölgesine yerleşiyorlar Efteritler ve daha sonra bu bölgede karışıyorlar. Bu şekilde diyebiliriz. Daha sonra ne oluyor? Bunlar
Çok da ayrıntıya girmeyeyim ama Göktürkler tarafından yıkılıyorlar. Neden? Çünkü Göktürkler Juanjuanlar dediğimiz o bölgedeki bir başka biraz Mongoloid özelliği ağır basan fakat aslında Hun da oldukları söylenen Juanjuanların vasalı olarak yaşıyorlar. Henüz daha tam bir gene Altay bölgesinde çıkıyor Göktürkler ve Juanjuanlarla bunların bir şekilde bir bağı oluyor. Yani aralarında bir alışveriş oluyor ve vassal olarak yaşıyorlar Göktürkler, Juanjuanlar. Juanjuanlar da Akunlarla müttefikler. Aralarında bir takım anlaşmalar yapılıyor. Hatta evlilikler gerçekleşiyor. Hani kraliyet evlilikleri gerçekleşiyor ve halklar da birbirine biraz yakınlaşıyor. Dolayısıyla Göktürklerle Juanjuanların arasında daha sonra bir anlaşmazlık oluyor, bir evlilik olayından dolayı. Juanjuan elitleri Göktürk Kanı'nı aşağılıyorlar ve bundan sonra da araları yani iyicene bozuluyor ve Göktürkler güçlenerek Juanjuanları yıkıyor. Juanjuan elitleri de Akunlara sığınıyorlar ve Akunlar daha sonra Göktürk baskısıyla batıya hareket ediyorlar. Ve 552 yılında yani tam olarak hani bu tarihler biraz değişebilir ama 552 yıl diyebiliriz. Bu tarihte Akun devleti yıkılıyor ve büyük bir çoğunluğu diyelim halkın batıya hareket ediyor. Geride kalanlar da var bu arada. Onu da antiparantez belirtmek isterim. Geride kalanlar da çünkü Karlukları falan oluşturuyor. Onlarla orada başka bir devlet daha oluşturuyorlar. Ama büyük çoğunluk Varhun kabilesi başta olmak üzere batıya, Kuzey Kafkasya'ya geliyorlar. Buraya geldikleri zaman da isimlerini Avar olarak değiştiriyorlar. Büyük ihtimalle, şimdi sorularımızdan bir tanesi galiba buydu ama biraz değinmiş olacağım. İsimlerini Varhun zaten en büyük kabilenin ismi bu. Avar isminin de buradan geldiğini düşünüyorum. Benim çıkarımım bu şekilde. Ama daha diğer toplumlara korkunç görünmek için de bu ismi almış olabileceği söyleniyor. Bunu iddia eden başka tarihçilerimiz de var. Hüseyin Namık Orkun gibi. Ama dediğim gibi hani bu büyük ihtimalle oraya yerleştikleri zaman kendi isimlerini almış olmalarından da kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla oraya yerleşiyorlar Avarlar ve 10 yıldan fazla bir süre orada kalıyorlar. Ve Bizans'la anlaşarak o bölgedeki diğer Türk boylarını, Bulgarlar olmak üzere başta, Uğurlar olmak üzere, Sabirler olmak üzere bu boyları Bizans'la yaptıkları anlaşma üzerine yönetmeye başlıyorlar. İlk önce onları baskı altına alıyorlar, orada savaşıyorlar onlarla ve orada bir yönetici konumuna geliyorlar. Bir kısmı ve orada tabii sadece Avarlar yok. Geldikleri zaman orada oranın yerli halk var. Kimer soyundan ve Sarmatların soyundan gelen hatta bazı kaynaklara göre Sümerlerin de bakiyelerinin bir kısmının kuzeye çıkmış olduğu söyleniyor. Dilde büyük bir Sümer etkisi olabileceği söyleniyor Dağıstan bölgesinde özellikle. Buradan ki yerel halkla, bu soylardan gelen yerel halkla karışıyorlar. Ve tabii dediğim gibi büyük kısmı 10 yıldan sonra en az 10 yıl kalıyor ki bunu söyleyen, bu konuyu araştıranlar arasında Omelyan Pritzak var mesela. Aynı zamanda başka Slovak yazarlardan da ben benzer çalışmaları gördüm. Alman dil bilimci Harald Harman da bunu söylüyor. Yani oraya geliyorlar, kalıyorlar, orayı yönetiyorlar belli bir süre boyunca Bizans'la anlaşma yaparak. Daha sonra onların gene büyük bir kısmı geride bazı yöneticiler bırakarak batıya Panonya'ya doğru hareket ediyorlar. Geride kalanlar da yerel halkla karışıp bugünkü Dağıstan Avarlarını oluşturuyorlar. Çok teşekkürler. İkinci İkinci sorumu yönelteyim. Avarların dini ve en belirgin özellikleri nedir? Avarların yine dini konusunda ben ikisinden de bahsetmek istiyorum. Yani Avar Kağanlığı'nın dini ve bugünkü Avarların süreç içindeki dinleri. Avar Kağanlığı'nın dininin yeni dediğim gibi yaptığım araştırmalarda Macar ve Slovak araştırmacıları da dayanarak hani söyleyebilirim. Paganizm, yani tabii şaşırtıcı bir şey değil bu. Eski Türk boylarında da şamanik inançlar baskın. Yani şamanist bir inançları varmış eski Avar Kağanlığı'nın. Eftaritlerin ve Akunların ölü gömme törenlerinde de bunları görebiliyoruz. Kidarit Kionitler mesela yani Akunlar oluşturan boylar yakıyorlar ölülerini
Eftalitlerse büyük mezarlara gömüyorlar. Yani kurganlara gömüyorlar. Yani bunlar bile aslında hani, gösteriyor onların kültürlerinin şamanik bir kültür olduğunu. E, Dağıstan avarların, yani Rusya'daki avarların ise e, onların biraz daha değişik bir hikayeleri var. Tabii ki geldikleri zaman ilk başta da onların da pagan inanç, şaman inançları var. Hatta bugün bile aynen Türkiye'deki Türklerde olduğu gibi Dağıstan'daki avarların da şamanik inançlarını, yaşayışlarını görebiliyoruz. İşte ritüelleri var kendilerine göre. Aynı şekilde Türkiye'dekiler gibi yani ritüel yapıyorlar. İşte kurdun ağzını bağlama ritüelleri falan var mesela. Onlarda da var o. E, Tipik bir Türk boyu o zaman. Evet, evet, tabii yani aynı gelenekler yaşıyor. Pagan diyebileceğimiz o Evet. eski şamanik inanışlar hala yaşamaya devam ediyor. Mesela çocuklarına işte anneler hamileyken çocuklarına zarar gelmesin tavşan eti yemiyorlar mesela tavşan dudaklı olmasın diye. Ondan sonra işte bunun gibi lohusalıkta işte uygulanan bazı ritüeller var. E, Yani o pagan ya da işte şamanik dediğimiz inancın devamı bugün bile yansıyor. Yani dağlarda da mesela birçok runik tamgalar görebiliyoruz. Yani işte tamgalarımızı, Oz tamgasını ve Tengri tamgasını oralarda görebiliyoruz mesela. Bu arada e, başka bir kaynaktan öğrendiğime göre de dağları tapıyorlarmış avarlar. Hristiyanlığa geçmeden önce. Yani dağları tapmayı ben Profesör Mehmet Bayraktar hocamla da konuştum. İşte oradaki var olan o dağlara tapma olayının o dağlarda yaşadığını inandıkları kutsal ruhların en başta bir Tanrı'nın, Tengri'nin varlığından dolayı oraya taptıklarını söyledi. Yani o böyle onun çıkarımı bu şekilde oldu ki gayet mantıklı. Daha sonra Avar Hanlığı, daha doğrusu Avarlar diyelim, daha sonraları sanıyorum 9. yüzyıldan itibaren galiba yanlış. O 5. yüzyıldan itibaren özür dilerim. 5. yüzyılda 12. yüzyıl arasında 5. yüzyıldan sonra Gürcülerin de etkisiyle onları zaten Avarlar geldikleri zaman Gürcülerle büyük bir etkileşime giriyorlar o bölgedeki. Çünkü orada Gürcü Krallığı var. Dağıstan bölgesine kadar yayılmış olan. Onların da etkisiyle Avarya bölgesi Hristiyan oluyor. Ortodoks Gürcülerin etkisiyle. Sarir Krallığı var mesela o bölgede kurulmuş olan Dağıstan ve özellikle Dağıstan bölgesinde kurulmuş olan Hristiyan bir krallık. Ama hani Avarlar da oraya gelmiş oluyorlar o tarihlerde 5. yüzyıldan sonra. E, Ama belki de 5. yüzyılda başladı. Hani daha erken bile başlamış olabilir. O böge halklarını yani Avarlar gelmeden önce de orada bahsettiğim İskit kökenli halklar var. Onlar arasında yayılıyor özellikle demek ki Hristiyanlık ve Avarlar da buna dahil oluyorlar. Ve 12. yüzyıla kadar bu şekilde sürüyor. Daha sonra 13. yüzyılda da bugünkü Avar Hanlığı kuruluyor. Bugünkü derken daha sonraki Avarları yönetecek olan ve büyük ihtimalle kaynaklara göre eski Avar Kağanlığı'nın soyundan gelenlerin kurduğu Avar Hanlığı kuruluyor 13. yüzyılda ve yönetmeye başlıyorlar yine Avarya bölgesini. Ve İslamiyetle tanışılıyor tabii bu süreç içinde. İslamiyet ama yayılmıyor hemen. Hazar ve Arap savaşları oluyor biliyorsunuz güneyde. Hazarları destekliyor Sarir Krallığı. Ve ondan sonra gelen Avar Hanlığı da öyle. Yani devam ettiği sürece Sarir zaten o dönemde var oluyor. Fakat Sarir 12. yüzyılda yıkılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam tarihini. Ve bu dönemde zaten Müslümanlıkla da tanışmış oluyorlar fakat kabul etmiyorlar hemen. Ve İslamiyet 14. 15. yüzyıllara kadar yayılmıyor tam olarak. Yavaş yavaş ondan sonra nüfuz etmeye başlıyor Dağıstan bölgesine ve Avarlar arasına. Ve daha sonra Moğol işgali başlıyor biliyorsunuz. Moğollar geliyorlar bölgeye. Kuzey Kafkasya'ya ve işte o steplere, Kuzey Kafkasya steplerine ve Deşti Kıpçak, yani Deşti Kıpçak'a ait zaten Kuzey Kafkasya, o bölgeyi işgal ediyorlar. Fakat çok enteresan bir şekilde Moğollar Avarlara dokunmuyorlar. Ben bunu bizim köyümüzdeki kaynaklarda okudum. Biz dergi yayınlıyoruz. Orada okumuştum.
büyük ihtimalle Juanların da bir etkisi var burada. Diyor ki Moğol yöneticileri, siz bizlerden çok uzak değilsiniz diyor. Dolayısıyla sizlere diyor dokunmayacağız diyor. Ve diğer bölgelerde yapmış olduk, Kuzey Kafkas diğer bölgelerde diğer halkları yapmış oldukları kıyımı ya da işte verdikleri zulmü diyeyim, avarlara yapmıyorlar. Ve buna dair zaten kayıt da yok. Yani Moğollar tarafından avarların yıkıldığında, avar bölgesinin yıkıldığında bir kayıt da yok tarihte. Dolayısıyla dokunulmamış avarlara ve arada bir bağ kurulduğunu söylüyor benim okuduğum kaynak. Ve daha sonra Altınordu'nun egemenliğine geçiyor. Altınordu'da biliyorsunuz 15. yüzyıla kadar devam ediyor ve daha sonra yıkılıyor o da. Altınordu tarafından yönetilirken de mesela orada da Tatarlar var. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor avarlar o bölgede. Daha sonra da 16. yüzyılda da Osmanlı ve Safaviler arasında kalıyor. Onların biraz baskısına maruz kalıyor. Gene avarlar, Dağıstan bölgesi ve avarlar. Bir egemenlik savaşı oluyor. Ve o zamandan itibaren zaten 16. yüzyıldan sonra Türklerin de etkisiyle 17. yüzyıldan itibaren Müslümanlığı kabul etmeye başlıyorlar. Yani daha öncesinde de vardır ama az sayıda. Yani böyle daha az bir oranda Müslümanlık yayılıyor. Ama 17. yüzyıldan itibaren hem avarlar hem de Çeçenler arasında İslamiyet yayılıyor ve kabul ediliyor ve bayağı da sahip çıkıyorlar. Bu şekilde yani tabii bir takım cemaatler oluşmaya başlamış oluyor 16. yüzyılda falan ama 17. yüzyılda tam olarak İslamiyet'e geçmiş oluyorlar, kabul etmiş oluyorlar. Evet, çok teşekkürler. Rica ederim. Avarların yayıldığı coğrafyayı da öğrenmiş olduk bu arada. Evet. Üçüncü sorumuz, avarların dili hakkında ne tür bilgilere sahibiz? Yani avarların diliyle ilgili avarlar kendileri çok fazla bir materyal bırakmamışlar. Avar kanunundan bahsediyoruz, eski avarlardan yani. Ama ufak tefek bazı kaynaklar var bununla ilgili. Yani üzerinde yorum yapılabilecek olan kaynaklar bırakmışlar. Ama çok az. Ve oradan onun üzerine birçok spekülasyon da yapılmış. János Harmatta'nın bir eseri var. Çok da referans verilen bu avarların dil sorunsalı üzerine diye. Ve burada Harmatta diyor ki Yanoşit iğne denliği var. Üzerinde avarların mezarlarından çıkan bir iğne denlik var ve bunun üzerinde bir oyma runik yazı var. Bunu isterseniz ekrana yansıtabiliriz. O runik Tamam. yazı işte evet bu tam olarak. Hani de var, isterseniz onu da gösterebiliriz. Böyle iğnedenlik gibi bir şey var. Tamam. Pek de okunmuyor üzerinde. Şu da görüyorsunuz. Bakın altında böyle en alttakini de görüyorsunuz. İğnedenlik iki tarafından çekmişler. Burada aşağıdaki resimde görebiliyorsunuz. Üzerinde bir yazı var. İşte o yazı biraz önceki yazı. Tekrar ona geri dönebilirsek. Bayağı bildiğiniz burada ök tamgasını görebiliyoruz. Evet. Değil mi? Yani evet. Yani bayağı bildiğiniz Orhun runik yazıları buradakiler. Yani bu resmin, daha doğrusu bu yazıyı Harmata diyor ki yani burada yani çok da kesin bir şey söyleyemiyor ama bunun Türkçe okunabildiğini söylüyor. Ve buradaki çıkan yazı şu şekilde okunuyor. Kizin kügi yedi. Yani kızın şanı dikiştir. Ed demekmiş dikmek eskiden, ed. Yani Evet. kizin kügi yedi. Ed ya da işte kızın şanı kügi işte. Kızın Şanı, iyisi kızın iyisi gibi. gibi. Yedi Evet. yani dikişi gibi Evet. okunabileceğini söylüyor. Evet. Ve bunun dışında birkaç tane de ünvan ve ad kaldığını söylüyor avarlardan geriye. Bunların arasında da şu isimler var. Bayan, Kamsavcı, Kök, Solak. Solak. Evet yani Günümüz Türkçesi. evet yani gerçekten tam olarak günümüz Türkçesi ve
ünvanlar da Kayan, Katun, Tarkan, Tudun ve Yuguruş. Yuguruş. Şimdi bunlar da gayet Türkçe. Ama Gayet yine de Türkçe. evet, Harmat da diyor ki yani bunlar arasında tamam bunlar Türkçe okunuyor ama işte bunlar geçişmiş olabilir. Hani kültürel olarak geçişmiş olma ihtimalini de ortadan kaldıramıyoruz diyor. Dolayısıyla o yüzden çok kesin konuşmuyor. Fakat yazı Türkçe yani ve isimler de Türkçe. Şimdi bu çok önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Şimdi yazı konusunda ben eski Avarkan'ın yazı konusuna çok girmedim ama hani araştırma alanı olarak hani buradan yola çıkarak eski Avar Kağanlığı'nın dilinin de Türkçe olduğunu söyleyebiliyoruz. En azından bu yönde büyük deliller var. Bugünkü avarların yani Rusya'daki avarların diline geldiğimiz zaman biraz daha işler değişiyor. Şöyle ki dil tam olarak Türkiye'de konuşulan Türkçe ile birebir benzemiyor. Çünkü dilde bir cinsiyet olayı var. Ama kelimeler bununla ilgili ben çevrimiçi konferanslarımızda bununla ilgili açıklama yapmıştım. Bayağı da örnekler vermiştim. Birçok Türkçe sözcük var. Hani en basitinden söyleyebilirim yani anne baba demek bizde. Baba da dada demek örneğin. Tanrı Tanrı sözcüğü Tanrı olarak geçmiyor ama Beterhan demek. Baturhan gibi sanki yani başhan gibi. Evet. Han sözcüğü zaten Tanrı'nın en eski adı. Hı hı. Dolayısıyla bunun gibi geçişen yani avarlardan gelmiş olan Türkçe sözcükler olabileceğini düşünüyorum ben. Çok ciddi. Yani bunun gibi başka birçok Türkçe sözcük var. Aynı zamanda dilimiz sondan ekli bir dil. Yani aglutinatif dediğimiz yani son ekli dil. Hı hı. Onun dışında sadece işte İngilizce'deki gibi biraz daha basit düzeyde yani böyle Almanca'daki, Rusça'daki gibi şey olmayan çok ne derler, sofistike olmayan biraz daha basit düzeyde İngilizce'deki gibi bir cinsiyet var. Ama dediğim gibi yani Türkçe özellikleri çok ağır basıyor. Yani bu şekilde. Herhalde diyorum ki Sizin şu anda o eski özellikler ve dilin konuşurken ki telaffuzu mesela anlaşılmıyor Türkçe olduğu. İskit evet. kökenli ve belki de Sümer kökenli bir takım özelliklerden kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Bunu biraz daha araştırmak Çok gerekiyor. teşekkürler. Evet. Ne demek? Detayları öğrenmek isteyenler YouTube kanalımızda sizin e, birlikte kaydınız var. Oradan ulaşıp öğrenebilirler. Büşra Hocam. Süper, çok sevinirim. Dördüncü sorumuza geçiyorum. Avar ismi ne anlama geliyor? Avarları başka isimlerle adlandıranlar var mıdır? Evet, bunlar aslında başta birazcık hani ben gene değinmiş oldum ama gene söyleyebilirim. Yani Akunların adı ilk başta zaten içinde en büyük Akunların ismi zaten Ak olmasının sebebi işte iki sebep göstermiş tarihçiler. Bir tanesi yani beyaz tenli olmalarından, diğeri de eski Türk kozmolojisine göre batı demek Ak. İkisi de Evet. kabul ediliyor yani bugün. Ama zaten en büyük boyların içlerinde yer alan en büyük boyun ismi Varhun. Yani benim çıkarımım, yaptığım araştırmalardan çıkarımım, bu as isim zaten vardı. Yani var ismi, avar ismi, zaten onların sahip oldukları bir isim. En büyük boyların ismi olması dolayısıyla. E, ve kendilerine belki hani gene de avar diyorlardı. Bu isim Juanlara geçmiş olabilir. Yani Juanlara çünkü biliyorsunuz öyle bir tartışma var. Gerçek avar, sahte avar tartışması var. İşte bizim Akunlara sahte avarlar denirken Juanlara gerçek avarlar deniyor. Ama bu e, yani bu bir yorum. Yani daha önceki araştırmacının yapmış olduğu bir yorum bu. E, bana göre de gerçek avarlar Akunlar. Yani çünkü zaten içlerinde var ismi var, avar ismi var zaten. Ve diğerlerine de geçmiş olabilir bu. Juanları da geçmiş olabilir. Çünkü çok yakın müttefiklermiş gerçekten. Dolayısıyla zaten batıya hareket ettikleri zaman çok büyük bir ihtimalle Juan elitleri de onlarla beraber geldi. Yani isim onlara geçmiş olabilir.
İşte dediğim gibi Namık Orkun gibi araştırmacılarımız, yani tarihçi araştırmacılarımız hani bunun korkunç bir görüntü vermek için de e, kullanıldığını söylüyor. Çünkü Juan Juanlar gerçekten biraz korku salmış olan bir kavim olarak da geçiyor. Belki de o yüzden hani onlarla paylaşmış da olabilirler ama hani bu bana çok da gerçekçi gelmiyor. Dediğim gibi yani isimleri bu şekilde. Kuzey Kafkasya'ya geldikleri andan itibaren Avar ismini kullanıyorlar. Çok teşekkürler. Ne demek? Beşinci sorumuz, Avar Kağanlığı ve Avarların İstanbul kuşatması hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet yani Avarlar sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam ilk kuşatmayı yapan kavim İstanbul'a. 626 yılında kuşatıyorlar. Fakat kuşatma başarısız oluyor. Onun da şöyle bir hikayesi var. Avarlar o dönem Sasanilerle yani Perslerle bir müttefiklik içindeler. 626 yıllarında. Çünkü birçok müttefiklikler kurulup bozuluyor o dönem. İlk başta işte Bizans'la anlaşma yapmışken Avarlar, daha sonra bu bu anlaşmalar bozuluyor. Çünkü kendileri zaten Panonya'ya gidiyorlar. Göktürk etkisiyle Bizans Avarları çıkarmak istiyor yerleştikleri bölgelerden. Dolayısıyla onlar da batıya gidiyorlar zaten. Hani Panonya'ya hareket ediyorlar. Dolayısıyla aralarındaki bağlar kopuyor. Daha sonra onlar Sasanilerle müttefik oluyorlar. Ve Bizans Sasanilerle hani arası bozulduğu zaman onlar özür dilerim, Avarlarla bir müttefiklik halinde oldukları için beraber şey kuşatıyorlar. İstanbul'u kuşatıyorlar. Ama çeşitli sebeplerden işte olmuyor. Bu başarıya ulaşmıyor. E, Ve ben bununla ilgili biraz kaynak araştırması da yapmıştım. Ve burada şey çok ilginç geldi bana. Avarlara, Perslere yardım ederken Slavlar da eşlik ediyor, yardımcı oluyor. Bulgarlar da var onlara destek olan. Yani Slavlar ayrı bir hikaye. Bulgarların olması normal yani, çünkü Bulgarlarla Avarlar aynı kökenden aslında. Yani bunu kendileri de biliyorlar. Yani Bulgar Kağanı Kubrat şey diyor mesela. e, Yani Avarlar bize tabi olsunlar çünkü biz aynı soydanız diyor mesela. Ama Slavlar da Avarların vasalı olduğu için ve Avarlar onları yönettiği için, hatta şey diyeceğim, slave yani kölesi oldukları için diyeceğim yani Slavlar Avarların basbayağı bildiğiniz vasalı diye geçiyor ama kölesi aslında. Dolayısıyla onlardan da destek alıyorlar bu kuşatma esnasında. Ee, Çok ilginç bir şey okudum bir Slovak yazardan. Ee, Kaynaklarda o Slovak yazar ismini de söyleyeyim size. Martin Hurbanic, bu tarihçinin ismi. Diyor ki işte birçok kaynakta araştırma yapmış bu İstanbul kuşatması ile ilgili. Ve Sasani ya da Persli müttefikleriyle onları, yani müttefiklerini Boğaz içinden geçirmeye çalışırken Slavlardan da destek aldı diyor. E, Ve Bulgarlardan da destek aldı diyor. Ve bunlar bütün kaynaklarda, baş kaynaklarda ve Gürcü kaynaklarında, işte Roman kaynaklarında, Latin kaynaklarında ve aynı zamanda oryantal yani doğulu kaynakların hepsinde, yani hepsinde demeyelim ama bir kısmında bunların, ben de baktım çünkü onların çoğunluğunda Avarlardan İskitler olarak bahsediyor. Eski kaynaklar bunlar. O zamanları anlatan kaynaklar. Yani Bu çok önemli bir çok bilgi. önemli bir bilgi bence de. Evet. İşte, evet, kesinlikle yani. Dolayısıyla Slavlar, Bulgarlar ve Avarlardan hepsine İskit olarak bahsediyor ama kaynaktan kaynağa değişiyor bu. Yani Slavlardan da İskit olarak bahsetmiş, bir iki yerde gördüm ama Avarlar sürekli İskit olarak bahsediliyor. Birkaç kaynakta sadece Avarlar olarak bahsediliyor. Kuşkumuz yok İskit olduğuna Evet, zaten. evet, evet. Onlar o zamandan İskit olarak geçiyorlar yani, düşünün. Kesinlikle Büşra Hocam. Evet, Son sorumuzu evet. soruyorum şimdi de. Tarihte Hunların ardından Avrupa'ya ikinci büyük göç dalgasının Avarlar tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. Bugün hangi Avrupa ülkelerinde Avarların torunları yaşamaktadır?
Güzel bir soru kesinlikle. Çok da güncel bir soru. Artık daha da güncel olacak diye düşünüyorum. Avrupa ülkelerinin özellikle Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Avrupa'da hatta Kuzey Avrupa'da bile çok etkilerinin olduğunu, genetik havuzlarına büyük katkıda bulunduğunu düşünüyorum. E, Yani Kuzey Kafkasyalı yani Kuzey Kafkasya'nın gen haritasında çok fazla özellikle kadınların da kadın stoğunda mtDNA yani mitokondriyal DNA'da çok fazla zaten Kuzey Avrupa'yla ve Avrupa'nın diğer yerleriyle de eşleşmeler var zaten. Erkeklerinde de var ama kadınlarda bu çok daha belirgin. Nordik diyebileceğimiz Kuzey Avrupa ile eşleşmeler çok fazla. E, Genel olarak da Avrupalılarla uyuyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir gösterge. Benim de sonuçlarım da böyle çıktı zaten. Şimdi bu ne gösteriyor bize? Özellikle araştırma yapan topluluklar da dikkat çekici mesela. Macarlar bu konuda çok önemli araştırmalar yapıyorlar. Benim bütün bu çalışmaların sonucunda düşündüğüm, vardığım çıkarım Macarlarda, Slovenlerde, Slovaklarda, Hırvatlarda, hatta Sırplarda bile, Boşnaklarda da olabilir, yani Bosnalılarda diyelim. Onlarda çok önemli ölçüde olduğunu düşünüyorum. Sadece onlarda değil, Yunanlılarda da var. Ama Makedonya tarafındaki Yunanlılarda. Yani daha kuzey bölgesi diyebileceğimiz. Çünkü o bölgeyi de yönetmişler. Yani aslında Avarların Avrupa'da yani Atilla kadar büyük bir etkisi olmuş. Sadece Atilla kadar büyük bir Kaan çıkartmamışlar. Bayan Kaan var sadece çok bilinen yöneticilerin. Ama o Atilla gibi yani çok ses getirmemiş. Ama çok önemli bir yönetici gene de kendisi. E, Çok yani hani Avrupa'yı yöneten ve titreten imparatorluklardan bir tanesi Avarlar. Dolayısıyla da tabii ki orada kültürel ve genetik birçok ardıllar bırakmışlar. Ve Hristiyanlığı kabul etmelerinden sonra zaten eriyip kaybolmuşlar. Dediğim gibi hani en başta bahsetmiş olduğum ülkeler, onun dışında Benelux ülkelerinde de olabileceğini düşünüyorum ben. Bir daha az oranlarda olabilir tabii. Kuzey Avrupa'da da olabileceğini düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Ben bu güzel teşekkür bilgiler ederim. için. En Ben kısa teşekkür sürede ederim. tekrar görüşmek istiyoruz. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. O zaman görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.